Videomuza başlamadan önce yeni sezonu heyecanla bekleyenler kimler? Videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin yeni sezonunda hangi büyük veda olacak? Mehmet Fetihler Sultanı dizisinde yeni sezon hazırlıkları artık resmen başlamak üzere. Önümüzdeki haftalarda set ekibi yeniden bir araya gelecek ve çekimlerin başlamasıyla birlikte dizide yepyeni bir dönemde resmen açılmış olacak. Ancak yeni sezon yalnızca yeni karakterlerin katıldığı bir sezon olmayacak. Aynı zamanda dizinin en duygusal ve en sarsıcı vedalarından bazılarını da bu sezon izleyeceğiz. Hatırlarsanız geçtiğimiz sezonun sonunda Vlad Dracula'nın hikayesi tamamlanmış ve dizi yeni bir döneme hazırlanmıştı. Şimdi ise Uzun Hasan'ın öne çıkacağı, Akkoyunlu Devleti'nin merkezde olacağı yepyeni bir hikaye başlayacak. Fakat bu değişim yalnızca düşman cephesinde yaşanmayacak. Osmanlı tarafında da önemli değişiklikler bizleri bekliyor olacak. En büyük değişimlerden biri ise hiç şüphesiz Şehzadeler cephesinde yaşanacak. Dizide gerçekleşecek zaman atlamasıyla birlikte artık çocukluk dönemlerini geride bırakan Bayezid ve Mustafa'yı daha yetişkin halleriyle izleyeceğiz. Bu nedenle her iki karakteri canlandıran oyuncular da değişecek ve yerlerine daha büyük yaş grubundaki isimler gelecek. Geçtiğimiz videomuzda Bayezid karakterinin yeni sezondaki yolculuğunu ayrıntılı şekilde değerlendirmiştik. Ancak bana göre yeni sezonun asıl sürpriz karakteri Şehzade Mustafa olacak. Çünkü tarihi kronolojiye baktığımız zaman artık onun hayatındaki en kritik döneme giriyoruz. Eğer dizi tarih sıralamasını büyük ölçüde takip etmeye devam ederse, Şehzade Mustafa'nın hikayesi yeni sezonda zirveye ulaşacak ve aynı zamanda onun en dramatik yolculuğunu izleyeceğiz. Hatta şimdiden söyleyebiliriz ki yeni sezonun en büyük vedalarından biri büyük ihtimalle Şehzade Mustafa olacaktır. Çünkü onu bekleyen tarihi süreç oldukça ağır ve dramatik olaylarla doludur. Elbette bunun nasıl işleneceği tamamen senaryo ekibinin tercihine bağlı olacaktır. Ancak tarihi olaylar esas alınırsa Mustafa'nın hikayesi artık son perdesine doğru ilerlemeye başlayacaktır. Üstelik dizide yaşanacak tek büyük ayrılık da bu olmayacak. Osmanlı sarayında ve devlet yönetiminde yaşanacak başka önemli vedalar da bulunuyor. Özellikle bir isim var ki onun hikayesi de artık sona yaklaşmış durumda. Ancak o karakterle ilgili tüm ayrıntıları bir sonraki analiz videomuzda detaylı şekilde konuşacağız. Bu nedenle yeni sezon analizlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni sezonda Şehzade Mustafa karakterini kim canlandıracak? Sezon finalinden sonra en çok konuşulan konuların başında yeni Şehzade Mustafa'nın kim olacağı geliyor. Çünkü sezon finaliyle birlikte hem Bayezid'i hem de Mustafa'yı canlandıran çocuk oyuncular ekibe resmen veda etti. Bu da aslında uzun zamandır dile getirdiğimiz zaman atlamasının kesinleştiğini gösterdi. Yeni sezonda en az 5 ila 10 yıllık bir zaman atlaması bekleniyor. Böylece yalnızca olayların geçtiği dönem değişmeyecek, aynı zamanda karakterlerin yaşları da ilerlemiş olacak. Bunun doğal sonucu olarak şehzadeler de artık genç yaşlara ulaşmış şekilde karşımıza çıkacak. Henüz yapım şirketinden resmi bir açıklama yapılmasa da sosyal medyada dolaşan isimlerden biri de başarılı oyuncu Durukan Çelikkaya oldu. Özellikle genç yaşına rağmen tarihi karakterleri başarıyla canlandırabilmesi nedeniyle birçok izleyici tarafından Şehzade Mustafa rolüne yakıştırılıyor. Hatırlarsanız daha önce Kuruluş Osman dizisinde Anadolu Selçuklu Sultanı 3. Alaaddin Keykubat karakterine hayat vermiş ve kısa sürede performansıyla dikkat çekmişti. Mustafa karakterinin masum, ağırbaşlı, zeki ve aynı zamanda savaşçı yönünü yansıtabilecek oyuncular arasında gösteriliyor. Tabii ki şu an için bu tamamen iddia aşamasında. Yapım şirketi henüz resmi oyuncu kadrosunu açıklamadı. Bu tarz önemli karakterlerde bazen son günlerde bile oyuncu değişiklikleri yaşanabiliyor. Dolayısıyla Durukan Çelikkaya ismi güçlü adaylardan biri olsa da kesinleşmiş değil. Önümüzdeki haftalarda yeni sezon oyuncu kadrosu açıklandıkça bizler de bütün gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şehzade Mustafa yeni sezonda ön planda olacak mı? Bana göre yeni sezonun en dikkat çeken karakterlerinden biri kesinlikle Şehzade Mustafa olacak. İlk birkaç bölümde doğal olarak yeni karakterler tek tek tanıtılacak. Uzun Hasan'ın gelişi, Akkoyunlu Devleti'nin tanıtılması, yeni devlet adamları ve yeni komutanların hikayeye dahil edilmesi nedeniyle başlangıçta odak biraz daha geniş tutulacaktır.
Ancak bu giriş bölümlerinin ardından Şehzade Mustafa'nın hikayesi giderek ön plana çıkacaktır. Artık büyümüş bir şehzade olarak devlet yönetiminde daha fazla söz sahibi olacak, zaman zaman kardeşi Bayezid ile fikir ayrılıkları yaşayacak ve babası Sultan Mehmet tarafından Karaman tarafına vali olarak gönderilecektir. İşte Mustafa'nın asıl yükselişi de burada başlayacaktır. Karaman'da hem devlet yönetimini öğrenecek hem de askeri tecrübesini artıracaktır. Daha sonra ise tarihin en önemli savaşlarından biri olan Otlukbeli Muharebesi sürecinde aktif görev alacaktır. Tarih kitaplarında da belirtildiği gibi Şehzade Mustafa yalnızca iyi bir komutan değil, aynı zamanda askerler tarafından çok sevilen bir şehzadeydi. Özellikle Yeniçeriler arasında büyük saygı gören isimlerden biri olarak anlatılır. Bu nedenle dizide de halkın ve ordunun sevgisini kazanan güçlü bir şehzade profili izleyeceğimizi düşünüyorum. Ancak ne yazık ki bütün bu yükselişin ardından onu çok acı bir son bekliyor olacaktır. Şehzade Mustafa'yı yeni sezonda hangi şok edici olaylar bekliyor olacak? Aslında Şehzade Mustafa'nın hikayesi Fatih Sultan Mehmet döneminin en dramatik olaylarından biridir. Dönemin tarihçileri onu son derece zeki, cesur, yakışıklı ve devlet yönetimine oldukça yatkın biri olarak anlatırlar. Hatta birçok kaynakta babası Fatih Sultan Mehmet'e karakter olarak benzediği özellikle vurgulanmaktadır. Genç yaşta Karaman Sancakbeyliği görevine getirilen Mustafa, burada hem devlet yönetiminde önemli tecrübeler kazanmış hem de askeri başarılarıyla dikkat çekmiştir. Daha sonra Akkoyunlular üzerine düzenlenen seferlerde babasının yanında yer almış ve savaş meydanında önemli görevler üstlenmiştir. 1474 yılına gelindiğinde ise hayatının en trajik dönemi başlamıştır. Karamanoğulları üzerine düzenlenen son askeri harekatlardan biri sırasında hastalanmış, Niğde civarında bir hamamda yıkandıktan kısa süre sonra hayatını kaybetmiştir. Ancak onun ölümü tarih boyunca hep tartışılmıştır. Bazı tarihi rivayetlere göre doğal bir hastalık sonucu vefat ettiği belirtilirken, bazı kaynaklarda ise zehirlendiği iddia edilir. Özellikle Mahmut Paşa ile ilgili anlatılan rivayetler, tarih boyunca en çok konuşulan iddialardan biri olmuştur. Hatta bazı anlatımlara göre Sultan Mehmet de bu olaydan sonra Mahmut Paşa'ya karşı tavır almış ve ilerleyen süreçte onun idam edilmesine kadar uzanan gelişmeler yaşanmıştır. İşte dizinin de tam bu noktada oldukça dramatik bir senaryo kurması bekleniyor. Büyük ihtimalle Mustafa'nın ölümü yalnızca tarihi bir olay olarak değil, aynı zamanda Sultan Mehmet'in hayatındaki en büyük acılardan biri olarak işlenecektir. Bu nedenle yeni sezonun en çok konuşulacak karakterlerinden biri hiç şüphesiz Şehzade Mustafa olacaktır. Onun yükselişi, devlet yönetimindeki başarısı, babasıyla ilişkisi, kardeşleriyle yaşadığı gelişmeler ve sonunda yaşayacağı trajik olay dizinin en duygusal hikayelerinden biri olmaya aday görünüyor. Ve sizlerin en merak ettiği soruların cevabı. Yeni sezon yalnızca Şehzade Mustafa'nın hikayesiyle sınırlı kalmayacak. Uzun Hasan, başta olmak üzere Akkoyunlu Devleti'nin önemli isimleri, yeni komutanlar, yeni devlet adamları ve Osmanlı Sarayı'na katılacak birçok güçlü karakter de hikayeye dahil olacak. Cem Sultan'ın çocukluk yılları, Bayezid'in yükselişi, devlet içerisindeki yeni dengeler ve Sultan Mehmet'in doğudaki büyük mücadelesi de sezonun en dikkat çeken konuları arasında yer alacak. Kısacası Mehmet Fetihler Sultanı dizisinin 4. sezonu hem yeni karakterleri hem de tarihi olaylarıyla şimdiye kadar izlediğimiz en güçlü sezonlardan biri olmaya aday görünüyor. Peki sizce Şehzade Mustafa'nın hikayesi dizide tarihi kaynaklara uygun şekilde mi anlatılmalı yoksa senaryoda farklı değişiklikler yapılmalı mı? Lütfen sizler de düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Mehmet Fetihler Sultanı dizisi hakkında en güncel haberleri, yeni sezon gelişmelerini ve tüm özel analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda yeni sezon analizlerinin devam edebilmesi için videoya bol bol yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Şimdilik kendinize çok iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.